Fakat tabii hayatın her alanında bilişim çok önemli bir yer tutuyor. Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nda çalışırken de doğal hayatı gözlemleyebilmek için teknolojinin çok büyük bir ihtiyaç olduğunu, eğitimin en önemli parçalarından biri artık teknoloji. Dünyada görmek istediğin değişimin kendisi ol. Speak Up'ta bugün bu söze gönülden inanan ve bu alanda çalışan bir sivil toplum liderini konuk edeceğiz. Kendisi Bilişime ve Eğitime Erişim Vakfı Genel Müdürü Neyran Savaşman Akyıldız. Neyran, hoş geldin. Hoş bulduk. Çok kısaca kendini tanıtır mısın? Tabii, Neyran Savaşman Akyıldız, Bilişime ve Eğitime Erişim Vakfı'nın genel müdürüyüm. Uzun yıllar sivil toplum sektöründe görev yaptım. Bundan önce 8,5 yıl kadar WWF Türkiye Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nda farklı rollerde görev yaptım. Ama tabii sivil toplum çalışmalarımın öncesinde özel sektörde de uzun yıllar farklı görevlerde, uluslararası markalarda marketing alanında çalıştım. Yani benim kariyerim aslında ikiye ayrılıyor diyebiliriz. Öncesi özel sektör, daha sonra önce kadınların güçlendirilmesi alanında Yeniden Biz Derneği'nde genel koordinatör olarak sivil topluma giriş yaptım. Arkasından uzun yıllar doğa koruma, sürdürülebilirlik alanında çalışmalar yaptıktan sonra bugün de Bilişime ve Eğitime Erişim Vakfı'ndayım. Ve de bunun için çalışan bir sivil toplum liderini konuk edeceğiz. Dilimiz sürçtü mü? Evet, seninle de bu sayede tanıştık. Çünkü biz aslında Speak Up'ta işte dijital dönüşüm, teknoloji, liderlik, kültür konuşuyoruz. Ve sen de aslında sivil toplum tarafından buraya hizmet ediyorsun şu an. Çünkü az önce bahsettin, ilk başta çalıştığın yerlerde pazarlama ve farklı sektörler. Sonrasından aslında bambaşka bir sivil toplum ve bu bilişimle beraber buluşman senin için de yeni oldu, değil mi? Evet, oldukça yeni. Fakat tabii hayatın her alanında bilişim çok önemli bir yer tutuyor. Hatta örneğini veriyorum ben hep. Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nda çalışırken de doğal hayatı gözlemleyebilmek için teknolojinin çok büyük bir ihtiyaç olduğunu, eğitim benim yine hayatımda çok önemli bir yer tutuyor. Orada da eğitimin en önemli parçalarından biri artık teknoloji. Dolayısıyla fark ediyorum ki hepsi birbirinden ayrılmaz bir bütün. Aslında senin vakfın da, şu an sorumlu olduğun vakıfta bunların hepsine hizmet ediyor. Şimdi biraz aslında ben teknoloji açısından sosyal sorumluluk kısmından bahsetmek istiyorum. Çünkü bir Tech for Good diye bir kavram var. Biz teknolojiyi iyiye kullanalım. Hani biraz daha bilinçli, sorumlu büyüyelim. Tabii ki teknoloji ilerlerken belli ayak izleri de bırakıyor vesaire. Ama senin çok kullandığım bir tabir olduğu için söylüyorum bu Tech for Good'u. Gerçekten teknolojiyi daha iyiye kullanmak ne demek? Ne yapmalı üreticiler ya da bu sektörün bütün paydaşları? Tech for Good'la yola çıkan çok güzel startuplar, girişimler var. Bu bir kere en beni umutlandıran ve Tech for Good'un önünün ne kadar açık olduğunu gösteren durum. Dünyadaki sorunlara teknolojiyle çözüm bulmak olarak bakabiliriz buna. DNA'sını bu şekilde kurgulayan, bu şekilde yola çıkan kuruluşlar, genç kuruluşlar, startuplar çok fazla. Burada aklımıza mesela tarım teknolojileri gelebilir, değil mi? Sağlık alanındaki çözümler gelebilir. Biraz daha teknolojiyi kolektifin yararına kullanmak olarak tanımlayabilirim Tech for Good'u. Eğitim tarafındaysa öğrencilerin yaptıkları projelerle, teknolojiyi içerisine dahil ettikleri projelerde toplumsal sorunlara çözüm buldukları pek çok güzel örneğe de rastlıyoruz. Yani burada teknolojinin insan hayatını olumlu dönüştürmek, gezegeni daha iyi sürdürülebilir olarak gezegene hizmet etmek gibi bir misyonu var. Tech for Good deyince ben bunu anlıyorum. Çok güzel. Gerçekten de sonuçta hepimizin bir sorumlu birey olarak ya da sorumlu kurum olarak beraber hareket etmesi. Hem gezegen dedin ama insanlar var, gençler var, işte eğitim meselesi var, teknoloji, birçok alan var. Yapılması gereken de çok fazla şey var. Bir de dedim ya az önce, paydaşlar var. Sen nasıl bakıyorsun bu olaya? Yani kurumların aslında kendilerini nasıl konumlamaları gerektiğini düşünüyorsun? BEV burada nasıl bir açığı kapıyor? Biraz o açıdan da bir söyler misin bize? Tabii, yani aslında o kadar büyük çoklu krizler döneminde yaşıyoruz ki yani sürdürülebilirliği ben doğal kaynakların gelecek nesillere
aktarılabilmesi olarak tanımlarsam, yani öyle tanımlıyorum. Bununla ilgili iklim krizi olsun, biyolojik çeşitlilik kayıpları olsun, işte plastik aşırı atık sorunumuz olsun, hepsi bir arada baktığım zaman bunlara çözüm bulabilmek tek bir kurumun, tek bir sektörün, tek bir tarafın yapması mümkün olmayan devasa sorunlar. Dolayısıyla senin dediğin gibi çok paydaşlı işbirlikleri, çok taraflı işbirlikleri, diyaloglar, platformlar, bunlar olmazsa olmaz. Bir araya gelip sorunlara el ele vererek teknolojinin de sağladığı imkanlarla, iletişim imkanlarıyla olsun, bu teknolojiyle getirdiğimiz kolaylaştırıcı çözümlerle olsun. Mesela kirliliği takip sistemleri. Ölçtüğümüz zaman çözüm de getirebiliyoruz. Ölçtüğümüz zaman sorunları tespit edebiliyoruz. Teknolojideki bu muazzam gelişmeden çok paydaşlı ortamlarda birlikte yararlanmak. Evet, çok güzel bir söz vardır. Ölçemediğin şeyi yönetemezsin diye. Bir de dedin ya, hep beraber aslında bu teknoloji bizim çözüm bulmakta daha bir aracımız oluyor. Daha kolaylaştırıcımız oluyor. Hani iyi ki var teknoloji ama buna da bir niyet gerekiyor tabii ki. Bu bir de bir kültür. Yani bu kültürle ilgili bir soru sormak istiyorum. Özellikle hep böyle, ben de sivil toplumda çok yer aldım ve hep de başka ülkelerle bir karşılaştırma vardı. İşte kaç adet sivil toplum kuruluşu var. Bunlar ne kadar karar verici ya da karar vericilerle beraber çalışıyorlar. Ne kadar kurumları etkiliyorlar. Sen biraz bizim sivil toplum anlayışımıza baktığın zaman Türkiye'yi nerede görüyorsun ve nereye gitmeli sence? Çok dinamik bir sivil toplum görüyorum ben Türkiye için. Gerçekten çok sayıda pek çok soruna parmak basan genç veya çok daha kökleşmiş sivil toplum kuruluşları var. Bu anlamda aslında pozitif gerçekten. Ama tabii desteğe ihtiyaç var. Daha fazla gönüllüye, daha fazla katılıma, daha fazla ortak ses vermeye, omuz omuza birlikte anlam yaratmaya ihtiyaç var. Bu anlamda özel sektörle sivil toplumun daha fazla birlikteliğine ihtiyaç var. Biz Bilişime ve Eğitime Erişim Vakfı olarak aslında eğitimle, eğitimdeki teknoloji ihtiyacına eğilerek farklı paydaşları, bu alana özellikle katkı vermek isteyen destekçileri bir araya getirmeye yola çıktık. Ama bunun gibi çok farklı amaçlarla yola çıkmış pek çok STK var. Yani benim aslında Türkiye'deki bu dinamik sivil toplum ortamına özel sektöründe bir şekilde gönlüne yakın bir STK'yı belirleyerek onun için çalışma ekibiyle birlikte çalışma yaklaşımını benimsemesiyle daha da güçlü olacağını düşünüyorum. Çok güzel. Ama aynı zamanda BEV'in bir kuruluş noktası var. Şimdi aslında BEV'in de ana kuruluş şirketi Index Grup, değil mi? Onu söyleyebiliyor muyuz? Bilişime ve Eğitime Erişim Vakfı uzun yıllar boyunca Index Grup'un, Türkiye'nin en büyük bilişim teknolojileri dağıtıcısı Index Grup tarafından 2024 yılında hayata geçen bir vakıf. Index Grup zaten teknolojiyi toplum yararına kullanmak için uzun yıllar sosyal sorumluluk anlamında kendi ekosisteminde pek çok faaliyette bulunmuş. Bunları kurumsallaştırmak ve bağımsız bir sivil toplum kuruluşuyla bu alanda daha fazla fayda yaratmak düşüncesiyle BEV kurulmuş. Ben de BEV'e 2025 yılında katıldım ve o gün bugündür programlarımızı daha ilerlettik. Çok güzel. Az önce dedin ya, kurumların aslında kendilerini yakın hissettikleri STK'larla çalışması çok güzel. Bu çok güzel bir yol. Ama aynı zamanda kurumların da sektörde, daha doğrusu ülkede gördüğü ihtiyaçları analiz edip ona göre sivil toplum yaratması da mümkün oluyor. BEV'de bu da ona bir örnek aslında. Çünkü tabii. sonuçta Bilişime ve Eğitime Erişim Vakfı, yani ikisini de adresleyen başka örnek bir vakıf yok diye düşünüyorum. Eğitim vakıflarımız, derneklerimiz çok var. Köklü kuruluşlarımız var. Bilişim dernekleri, vakıfları tabii ki var. İkisinin kesişimi, evet, BEV oldukça bu alanda yeni bir girişim olarak söyleyebiliriz. Harika. O zaman biz biraz seninle tanışma noktamıza geleyim. Biz seninle bundan yaklaşık birkaç ay önce Hatay'da Mustafa Kemal Üniversitesi'nde beraber aslında bir sempozyumda yer aldık. Ve ben ilk defa BEV'i de o sayede tanımış oldum. Ama sonrasında da yaptığınız çalışmalar çok ses getirmeye başladı. Biraz bu Hatay'da ne yaptınız?
Ne yapmaya amaçlıyorsunuz? Ve bizi dinleyenlerden nasıl destekler bekliyorsunuz? Biraz ondan bahseder misin? Memnuniyetle. Seninle katıldığımız etkinlik Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nin Kariyer Günleri etkinliğiydi. Ve o etkinlikte sen de BEV'e gerçekten gönüllü olarak çok güzel bir destek vermiş oldun. Yaptığın kıymetli motivasyon konuşmasıyla çok teşekkür ediyoruz. Oradaki amacımız Mustafa Kemal Üniversitesi ve oraya konuk olarak gelen diğer üniversitelerden öğrencilere bir yaz stajı programını tanıtmaktı. Bu yaptığımız çalışmalardan bir tanesi. Bu aslında gelenek indeks grupla başlamış. Uzun yıllardır her yaz Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki üniversitelerden öğrenciler İstanbul'a gelerek burada bir teknoloji dağıtıcısı, bir sektör lideri şirkette deneyim kazanma şansına ulaşıyorlar. BEV olarak bu programın devamında biz yer alıyoruz. Fakat üniversiteyle sınırlı değil bilişime ve eğitime erişim çalışmalarımız. Aslında Hatay'a birkaç kere daha gittik. Hatay'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle özellikle ilköğretim, ortaöğretim ve lise düzeyinde yenilenen, bildiğimiz gibi yaşadığımız 6 Şubat depremleri sonrasında okullarımıza çok hızlı bir aslında okulların yeniden inşa ve donanım süreci var. Buradaki teknoloji eksiklerini tespit edip teknolojiye ihtiyacı daha fazla olan köylerdeki konteyner okullar çok daha azaldı ama hala zorunlu olarak taşınmayı beklerken olan okullarımıza mini laboratuvarlar kurduk. Yani Toplam kaç çocuğa ulaştınız? Kaç okula ulaştınız rakamlarınızda? Ne sadece Hatay özelinde bakarsak yapmış olduğumuz ilk operasyonla toplamda 10.000 çocuğa etki eden bir destek oldu. Şöyle ki 55 okula, 55 noktaya diyeyim, sadece okullar değil çünkü STEM merkezleri de mini birer laboratuvar kurulması mümkün oldu bu destek sayesinde. BEV'in kaynaklarıyla gerçekleştirdik ve destekçilerimizin yaptıkları bağışlarla gerçekleştirdik. Pozitif çıktısını şimdiden görmeye başladık. Okullar kapanmadan önce bilgisayarlar okullarda yerini aldı. Öğretmenlerimiz öğrencilerle kullanıma başladı. Dolayısıyla daha şimdiden hayata geçtiğini, teknolojiye erişimdeki ihtiyacı giderdiğini gözlemliyoruz. Çok güzel. Hem bölge anlamında çok anlamlı bir şey yapıyorsunuz elbette ki, hem de bilişim kısmı. Şimdi biz burada hep sohbetler ediyoruz diyoruz ya, ama biz gerçekten teknolojinin insanları daha demokratikleştirdiğini ve herhangi bir fikrin çok büyük bir para olmadan, arkasında çok büyük bir güç olmadan hayata geçebileceğini ve bunun da teknolojiyle mümkün olduğunu söylüyoruz. O yüzden de aslında gençleri teknolojiyle buluşturmak geleceğimiz, bizim de ülkemizin geleceği ve onların geleceği için de çok önemli. Ve sizin de mottonuz bilişimle bir adım öte. Gerçekten bu da harika bir yol. Çünkü onlar gerçekten bu hayatta fark yaratacaklarsa bilişim olmadan yaratamayacaklar. Siz de onlara biraz yol göstermiş oluyorsunuz. Neden Hatay? Onu da eklemek Buyurun, isterim. tabii. Yani şöyle, aslında Hatay'la sınırlı olmamakla birlikte deprem sürecinde tabii ki ağır yaşayan bölgemiz olması, Hatay'dan başlamamızı başlamış olduk. Ama devamı Kahramanmaraş, Adıyaman ve Diyarbakır'la gelecek. Senin de dediğin gibi, yani bir öğretmenin öğrencileriyle yapacağı bir projenin bir teknik donanım eksikliğinden dolayı yarım kalmaması aslında amacımız. Öğretmenlerin eğitim süreçlerinde sabit masaüstü bilgisayarlara bağımlı kalmamaları, işte bu dizüstü bilgisayarlar, her bir okula 5 dizüstü bilgisayar ve bir yazıcıdan oluşan paket desteği gitmiş oldu. Bu böyle bakıldığında hani evet vardır belki okullarda gibi düşünülebilir ama hali hazırda hem teknoloji eskiyebiliyor, hem deprem sonrası yeniden yapılanma sürecinde öncelikler çok farklı, çok hızlı hayat akıyor. Dolayısıyla orada bizim gördüğümüz
öğretmenlerin o anki ihtiyaçlarına bir destek oldu. Evet, bu bir temel ihtiyaç tabii ki. Sonrası bunlar takip edilmesi lazım. Elbette onların odaklanması lazım ama ilk başta o ilk hani adımı attıran siz olduğunuz için onlar için çok değerlidir diye düşünüyorum. Peki sana ilk adımı attıran, daha doğrusu bu sosyal sorumluluk bilincinin tohumları sende nerede atıldı? Nasıl bu alana girdin? Yani o gözün ne zaman açıldı? Bunu ben de kendime sordum daha önce ve şöyle bir imge var gözümün önünde. Ben ilkokuldayım ve biz aslında We Are The World şarkısını hatırlarsın. Live Aid o dönemde çok büyük ses hayatımıza bir anda böyle hani tek kanallı televizyon orada hepimizin seyrettiği hani omuz omuza bir kıtaya yardım etme çabası bütün renkleriyle dünyanın o gözümün önünde o imaj var. Ve çok büyük bir etki yaratması. Evet yani hepimizde bir farkındalık oluşturması belki sistemsel değişikliği getirememiş olabilir birçok konuda eleştirilebilir ama hani o birlikte anlam yaratma imgesi bana oradan hatıra diyeyim. Sonra da zaten bir şekilde tercihlerimin hep o yönde gittiğini gördüm. Hep devlet okullarında okudum. Çok Türkiye şartlarında olabilecek avantajlı bir eğitim aldım. Bunun sonucunda da aslında kendimi hep bir borçlu hissettim. Benim aldığım bu eşit parasız devlet eğitimini daha fazla gencin, daha fazla çocuğun Anadolu'nun her yerinde alabilmesi benim için hayat gayesi diyebilirim. Evet, o yüzden sen aslında sohbetlerimizde hep eğitime erişim benim için çok değerli diyorsun. Senin o aldığın şey misyon oradan, o liseden, işte ortaokuldan sonra üniversiteden geliyor. Peki evet. Bu özel sektörde çalışırken kırılma nasıl oldu? O zaman nasıl karar verdin? Ya, özel sektörde hep böyle bir zaten içimde bir fayda ve anlam yaratma duygusuyla bulundum. Dolayısıyla bir yandan akademik çalışmalarımı hep devam ettirdim. Bu sayede hani eğitimle olan bağım hep devam etti. Daha sonrasında da yani özel sektörden bir iş değişikliği, yeniden bir farklı bir alana geçme söz konusu olunca sivil toplum fırsatını değerlendirdim. Doğal bir şekilde gelişti. Harika. Biz bugün biraz kurumları konuşuyoruz. Tabii ki büyük paydaşları konuşuyoruz ama az önce dediğin gibi bu tohumlar aslında çok küçük yaşta atılıyor. Ben de hep sivil toplum kuruluşlarında çalıştım ve hep bir benzer akranlarıma göre çok çevreci bir yaklaşımım vardı. Ben de burada anmadan edemeyeceğim. Çünkü rahmetli olmuş bir hocam var. Gülhan Hoca, fen hocamızdı. Ve o öyle bize çevreyle ilgili bilgiler verirdi ki ve ben onun dersinden sonra hatırlıyorum böyle herkese çevrecilikle ilgili hala birey olarak hani bulunduğum her kurumda çevreyle ilgili sorumluluğu ben alarak falan hep bu işin içinde bulundum. O yüzden de bence hani kurumlar tabii ki bunları yapmalılar ama bunu dinleyen genelde büyük bir kitle yani yaş kitlesi izliyor. Çocuklarına mutlaka bunu çok küçük yaşlarda aşılamaları çok kritik diye düşünüyorum. Çünkü sonradan da aslında çok da önemsenmeyebiliyor. Ben ne zaman sorsam sosyal sorumlulukta fark yaratan insanlara hep çocukken aldıkları bir bayrak oluyor. Bunun da altını çizmek istiyorum. Ve onun iyi haber şu ki o tarafta okullarımızda artık daha fazla müfredatın içerisinde çevresel sorumluluk var. Yine hani umudumuz o ki hani teknoloji imkanları geliştikçe okullarımızda çevresel sorunlara çözüm bulacak projeler geliştirmeleri de mümkün olacak. Bir yandan sosyal etki yaratacak projeler de geliştirmeleri mümkün olacak. Amaç aslında bu eşitliği sağlamak. Yani oradaki demokratikleşmeyi sağlarsak zaten okullarımızda tıpkı senin Gülhan öğretmenin Hoca, rahmetli evet. Hocamızı buradan saygıyla analım gibi pek çok öğretmenimiz bugün öğrencilerini aslında bu projelerde ön ayak oluyorlar. Bunu sahaya gittiğimizde siz gözlemleme şansımız tabii ki. var. Sahada olunca tabii daha çok fark ediyorsundur. Peki Kesinlikle. Biz burada her zaman teknoloji konuşuyoruz ve hep bir ortak noktamız yapay zeka. O yüzden son sorumu da yapay zeka ile ilgili sormak istiyorum. Yapay zeka sivil toplum kuruluşlarında nasıl bir dönüşüm sağlıyor sence sağlayacak? Ya da işte hep böyle bir yapay zeka işimizi alacak mı falan diyorlar ya. Hani sivil toplum alanında da işi alacak mı? Nasıl bakıyorsun sen yapay zekaya? Yapay zeka sivil toplumda tamamlayıcı ve destekleyici gibi şu anda ve daha da bu yönde gider gibi geliyor bana. Sivil toplumun yapay zekaya faydası olacak bence. Yapay zeka çağında en önemli beceriler aslında ilişkisel.
en önemli beceriler topluluk yaratma, birlikte değer ve anlam yaratma. Sivil toplumun bu DNA'sında var. Dolayısıyla yapay zekayla bir rekabet değil ya İyi da bir ekip elinden oldunuz. iş almak gibi değil. Sivil toplumdaki o şefkat, paylaşımcılık, fırsat eşitliğine yönelik insani değerler tam da bu dönemin aslında ihtiyaçları. Yapay zeka ile ilgili eğer böyle endişe taşıyanlar varsa bu dönemde sivil topluma daha çok katılabilirler. Harika. Belki sivil toplumu gerçekten güçlendiren bir yapı oldu. Çünkü diğer kurumların birçok güçlü tarafları vardı ama sivil toplum biraz daha belki bu süreçte Tabii, kapasite. yalnız kalıyordu ve böylelikle bir ekip oldunuz ve çok daha yararlanarak, iyi, yani güçlü şu bir an şekilde. için böyle gidiyor. Gelecek öngörülerinde de daha böyle bir izole, yalnızlaşma, yapay zeka çağında gibi öngörüler var ya, sivil toplum onun tam bir panzehiri. İyi, harika. Çok memnun oldum bunu duyduğuma. Ben Çünkü öyle hep- düşünüyorum. Harika, çok teşekkürler. Peki bugün bunu dinleyen, yayını kapadıktan sonra insanların aklında bir cümle kalsın desen, o cümle ne olur? Bir aksiyon olabilir, bir şunu düşünün demek olabilir. Bizimle bir cümleni paylaşır mısın Neyran? Herkes, milyonlar seni dinliyor. Hepimizin ortak paydası ülkemizin gözbebeği eşit parasız devlet eğitimi. Ve ben eminim hani herkesin de ortak paydası anlam yaratma derdi. Dolayısıyla gönüllerinden geçen bir sivil toplum kuruluşuna eğitim alanında da olabilir. Destek olsunlar, katılsınlar gönüllü olarak, takipçi olarak, destekçi olarak, maddi olmak zorunda değil, maddi manevi, ve bunun hayatlarındaki pozitif dönüşümünü bu bireysel olarak da kurumsal olarak da deneyimleyeceklerine eminim. Umarım bu sözlerinden sonra birçok insan aksiyona geçecek kurumda ve gerçekten de fark yaratacaklar. Çok teşekkür ederim geldiğin için, bütün bu bilgini, tecrübeni bizimle paylaştığın için. Asıl ben bu davet için Bilişime ve Eğitime Erişim Vakfı adına ve kendi adıma çok teşekkür ederim. Bugünkü konuğum Bilişime ve Eğitime Erişim Vakfı Genel Müdürü Neyran Savaşman Akyıldız'dı. Kendisiyle sosyal sorumluluktan bilişime birçok konuyu konuştuk. Bir sonraki söyleşimizde görüşmek üzere.